Merhabalar, Cities Skylines'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Günahlar şehri Forbisburg'un üstünden en son dev bir tsunami geçmişti. Ekonomimiz tarumar oldu, yerle bir olmuştu. Sizden gelen yoğun istek üzerine vergileri 11'e çektim. Daha yeni yaptım arkadaşlar. Kayda başlar başlamaz ekonomimi birazcık da olsa şu anda toparladım. Borsalarım yerle bir olmuş durumda ama en azından ekonomiyi şu anda artıya attık. Bizim en büyük kaynaklarımızdan biri olan petrol sanayiyi en azından birazcık da olsa hayatta duracak seviyeye getirdik. Diğerlerini de yavaş yavaş yapacağız. Şehirdeki hayati işleri ben öncelikli olarak toparlamak istiyorum. Yani bizim için en önemli yerleri minimal paralar harcayarak bir an önce faaliyete sokmaya çalışacağım arkadaşlar. Burada gördüğünüz her şey yeniden yapılacak. Merak etmeyin abi, bu şehri tekrardan ayağa kaldırmayı bir şekilde başaracağız. Metrolarımızı inşa edeceğiz. İşte krematoryumlarımızı vesaire, parklarımızı, bahçelerimizi tekrardan yapmaya çalışacağız. Tabii bunun için ekonomimizin bir tık el vermesi gerekiyor. Ekonomimizin el verdiği doğrultuda biz de bunları tekrardan faaliyete sokarak devam edeceğiz. Bu bölümde sonuna kadar yaralarımızı saracağız abi. Herhangi bir suyla alakalı sıkıntılı bir yer şu anda kalmadı galiba gördüğüm kadarıyla. Çoğunu temizledim ben çünkü kayıt dışında. Metrolarımda ufak tefek sıkıntılar var. Marketlerde, dükkanlarda, işte ne bileyim, okullarım yıkılmış birazcık. En azından şuradaki ana şehrimizin büyük alanının su buraya kadar geldi abi. Yani ne yapayım, yapacak bir şey yok. Yani oyun tarihi boyunca gördüğüm en büyük tsunami'lerden bir tanesiydi. O da ancak Günahlar şehri Forbisburg'un başına gelir. Başka kimin başına gelir abi? Dediğim gibi önceliğimiz şehri ayağa kaldırmak. Turizmidir, bilmem nesidir, ıvırıdır zıvırıdır, bunların hepsini bir ayağa kaldıralım. Sonra kalan paramızı da sanayi alanlarını toparlamaya verelim ki vatandaşlarımız işlerine kaldığı yerden devam etsin. Bak, bunu inşa edemiyoruz çünkü paramız bitti abi. Paramız bitti. Biz şu inşa edebildiklerimizi inşa edelim. Kalanları da mümkün olduğu kadar paramızı kullanarak tekrardan yapmaya çalışırız. Bunu inşa edemiyorum. Bunu da inşa edemiyorum. 15.000 maliyet ne demek abi ya? Çok para ya. Yani para döndükçe arkadaşlar, para istemeyen her şeyi inşa etmeye çalışıyorum da buralara ne olmuş? Bizim burası suyun altında kalmış. Oo, su buralara kadar gelmiş abi. Buralar var ya. Vallahi park, bahçe bayağı bir su dolmuş. Yapacak bir şey yok. Burayı çekeceğiz. Burayı toparlayacağız. Merak etmeyin. Orayı şimdi ben halledeceğim. Dediğim gibi burada da su var hala. İnşaatın altında birazcık su kalmış. Buraya bir tane pompa istasyonu atsam burası toparlanır aslında arkadaşlar. Diğer tarafa döner misin güzel kardeşim? Seni şöyle koyalım. Tamam, seni şimdilik şöyle koyalım. Oradan ne gitti acaba bilmiyorum. Bir yıkıntıyı patlattık ama neyi patlattığıma dair hiçbir fikrim yok. Ben suyu çekeyim de geri kalanını hallederiz. Şu vatandaşları bir kurtaralım. Şu mezarlığımız bilmem ne hep suyun altında kalmış. Hadi pompa kardeş, şuraları bir temizle be. Gerekirse yeniden yaparız onu ya. Ondan yana sıkıntı yok. Dediğim gibi ufak tefek şeyler problem değil. Şu yük treni istasyonumuzu faaliyete geçirelim. Yolcu treni istasyonumuzu faaliyete geçirelim. Vatandaşlar bir mutlu olsun. Yani şu anda adamların yaşam enerjisini biz tekrardan yerine getirelim. Yani adamlar haliyle çok büyük bir felaketten çıktılar. Üzgünler, mutsuzlar. Biz de onları ufak ufak dokunuşlarla tekrardan mutlu hale getirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Buralar tamam, toparlandı. Başka burada sıkıntısı olan bir yer var mı? Şurası hala yeraltı metro istasyonu, hala sular altında. Şu pompayla burayı toparlamaya çalışıyorum gördüğünüz üzere ama burayı biraz bassak, bence bak şurayı şöyle biraz basalım. Suyu buradan buraya doğru bir çekeyim ben. Biraz daha basmam gerekecek galiba ama şurada metro istasyonu olduğu için işim biraz zor. Ama çözeriz. Ufak biraz daha indirdim mi zaten su bu tarafa doğru gelecektir. Tamam. En azından araçların geçebileceği kadar suyu aldık. Mezarlıktaki arkadaşlar biraz su içinde kaldı. Onlardan özür diliyorum. Yani yakınlarından özür diliyorum. Mezarlıktakilerden değil, yakındakilerden özür diliyorum. Akrabalarından, eşinden, dostundan. Helikopterlerimiz çalışmaya devam ediyor. Şurada bir su sıkıntımız var. Buraya bir su pompası atarız. Buradaki suyu ufaktan tahliye ederiz arkadaşlar. Ondan yana sıkıntı yok. Sadece şu pompa burayı temizledi mi abi? Şurada minimal bir su toplanması var hala ya.
pompayı şuradan al. Taşı abicim şuraya şimdi. Gel. Şuraya çek şu su pompasını. Birazcık farkındayım. Burada çok turistlerin arasında kalacak ama en azından şu suyu biraz vakumlayıp debisini aşağı doğru çekebilir diye tahmin ediyorum. En azından o işe yarar. Şuradaki alanlarımı da ben tekrar bir faaliyeti açayım ki vatandaşlarım burada da mutlu olsun abi. Önemli olan dediğim gibi tamamen vatandaşlarımızın mutluluğu. Gerisini biz bir şekilde hallederiz. Gerisi çok büyük problemler değil. İnşallah biz buraları yaparken yeni bir felaketle daha karşılaşmayız. En büyük sıkıntılarından bir tanesi o. Gördüğünüz gibi yerle bir olduk. Abi yerle bir olduk. Burayı yap yap bitmez. Ama dediğim gibi yaralarımızı sarmaya devam ediyoruz. Şurası birazcık tuttu. Yani şu gördüğünüz alanlar bir miktar da olsa buraları dengede tuttu diyelim. Çok büyük işler yapmadı ama emin olun şu set bariyer olmasa belki burada çoğu yer daha kötü yerle bir olacaktı. En azından bir miktar da olsa buraların faaliyetini çalıştırmaya devam ediyoruz. Param bitti abi. Param komple yerle bir oldu. Limanlar, ne bileyim aklınıza gelebilecek her yer kötü durumda abi. Her yer kötü durumda. Biz para istemeyen, yani şu anda ekonomimizi gördüğünüz gibi çok minimal 2000-3000 gibi paralarla ayakta tutabileceğimiz yerlerin hepsini inşa etmeye devam ediyoruz. Yaralarımızı hızlı bir şekilde sarmaya çalışıyoruz. Zaten öncelikli olarak ilk yaptığım şey petrol sanayiyi ayağa kaldırmaktı. Petrolü toparlayınca o birazcık dengeler düzelmeye başladı. Para en azından artıya geçti. Öbür türlü imkanı yoktu arkadaşlar. Yani ayağa kalkamayabilirdik yani. Final bile yıkık bir final yapmış olabilirdik. En azından şu anda sistemimiz düzeldi. Ekonomik durumumuz da düzeldi. Çalışmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi param yettiğince bazı şeyleri inşa etmeye çalışıyorum. Onlar da bize hızlı bir şekilde paraya dönüyor. Şu şehirdeki yıkık binaları falan da ben bir doğrayayım. O ara ufaktan da bir paramız yenilensin. Hemen geliyorum abi. Evet, şöyle bayağı bir noktayı toparladım. Ufak tefek gene yıkıklarımız var. Onları da tekrardan ayağa kaldıralım. Şurada ne gibi bir sorun var abi? Buradaki vatandaşlar neyi bekliyor acaba? Otobüs istasyonlarımız mı yıkıldı bizim? Bir şey var burada, anlamadım. Orada niye öyle bir hatta sıkıntı var? Tamam, düzeldi galiba. Yok, düzelmemiş. Şimdi bakacağım arkadaşlar. Orada ne gibi bir sıkıntı olduğuna bakacağım. Bir yerden de şu şeyleri inşa etmeye çalışıyorum da. Yolda mı bir sıkıntı var? Yok. Buradaki durak hattı problemli gözüküyor. Otobüs gelmesi lazım aslında buraya ama. Yol mu yıkık? Bizim yolda sıkıntımız mı var? Yok, yollarım da gayet şu anda düzgün duruyor. Köprüde bir yıkılma yok. Araçların hepsi geçiyor. Şu metro istasyonunu inşa et. Şu ne abicim? Deprem sensörüymüş. Onu da inşa et tekrardan. Buradaki vapur iskelesini de inşa edelim. Yani vatandaşların ulaşabileceği her noktayı yeniden yapalım. Şuraya tekrardan döneceğim. Şuradaki durak. Bak, şuradaki duraktaki şey gitti galiba. Onu göremiyorum. Evet, otobüs gelecek galiba. Onu da düzeltecek sanırım. Şuradaki problemi aştık ama şuradaki problemi aşamıyoruz şu anda. Neyse, yapacak bir şey yok. Orayı da bir şekilde halledeceğiz. Şimdi geldik işin çetrefilli kısmına. Önce büyük fabrikalarımı bir düzelteyim. Yani düzeltebildiğim kadar fabrikalarımı düzelteyim. 2 tane şundan atalım. 2 tane şundan atalım. Param yettiğince şuradaki büyük fabrika alanlarımı ben bir inşa edeyim. En azından ekonomiye artık atalım abi. Ufak ufak ekonomimizi toparlayalım. Çelik fabrikamızdır. Giysi fabrikası. Burada bunlardan başka yapabildiğim yok mu? Miniklerden var. Bunlar depoymuş ya. Depo, pardon. Fabrika zannettim ama depoymuş. Parayı gene bitirdik. Bu işi böyle ufak ufak toparlayacağız. Abi sen ne diyorsun? Düşük verimlilikli balık rotası diyor. Ne alaka? Ne alaka abicim? Burası gayet stabil çalışan bir rotası olan bir yerdi ama su derinleştiği için aralara galiba somon balıkları birazcık dolmuş. Ama şu anda rota tekrar düzeliyor. Arkadaşlar, derinlik arttığı zaman ister istemez balık popülasyonu da değişiyor. Büyük ihtimalle dalgayla beraber buralara somon balığı gelmiş. Hamsi balıkçılarımız birazcık üzülüyordu. Su çekilmeye devam ettikçe orada işler daha derli toplu hale gelecek gibi gözüküyor. Şuradaki metro istasyonunu da faaliyete sokalım. Gözümden kaçan yerler var ufak ufak. Onları eğer kaçırırsam valla bana yorumlarda söyleyin arkadaşlar. Şu gitmiş. Abi su buraya kadar gelmiş.
Yani neredeyse biraz daha çıksa dağı aşıp diğer tarafa dolaşacakmış. Şuradaki sanayi bizim belimizi kurtarmış olabilir. Öyle söyleyeyim size yani. Oradaki sanayi bizi bayağı bir toparlamış olabilir. Burada niye elektrikle ilgili bir sıkıntı yaşıyoruz arkadaşlar biz? Buradan buraya elektriği aktarmıyor musunuz? Aktarıyorsunuz. Buradan buraya aktarmıyor musunuz? He, şuradan şuraya aktarmada sıkıntı var galiba. Tamam. Şu anda bence olay çözüldü. Şimdi olayı çözmüş olmamız lazım. Elektrikçi arkadaşlarım. Gelmedi mi elektriğiniz daha? Abi sen burada nasıl bir sesten rahatsız oluyor olabilirsin? Metronun yanına ev yaparsan sesten rahatsız olma ihtimalin tabii ki çok fazla. Buraya kesinlikle bir şey yapmıyorsunuz. Orayı ben bilerek ağaçlandırdım hatta ama canınız sağ olsun abi. Canınız sağ olsun. Abi şehrin bu tarafına bir yerine de ben bir tane daha elektrik santrali kurayım. Nükleer santral kurma şansım yok şu anda. Benim anlamadığım buradan buraya niye elektrik gelmiyor? Bak şuradan bağlantılarımız var. Gene buradan buraya var. Buradan buraya var. Buradan aşağıya var. Buradan da şehrin bu tarafına var ama enteresan bir şekilde elektrik yetişmiyor. Allah Allah. Fazla fazla da elektrik üretiyorum. Yani ona rağmen yetişmiyor. Neyse yaparız bir ufak bir çözüm. Sorun değil. Sorun değil abi. Hallederiz. Ben şöyle kıyıya köşeye bir yere bir tane petrolle çalışan tesis kurarım. Olay çözülür. Sana gıda gelecektir abi. Merak etme. Yeterince yiyecek yok. Ben insanları içeriye sokmadım değil mi? Tüm vatandaşları sığınaklara çağır. Vatandaşları korumak için dışarı çıkart. Yok tamam. Herhangi bir sıkıntımız yok. Gıda niye tükeniyor acaba? Abi seni ben bir kapatayım. Oğlum içeride niye adam var? Doldurma abi. Çık. Heh, dışarı çıkın. İçeri girmeyin. Tamam. Adamlara haber gitmedi mi acaba gençler? Sizi dışarı kimse çıkın diye size uyarı vermedik mi? Ben bunları tek tek bakacağım mı? Aa enteresan. Çok şaşırdım şu anda. Gerçekten şaşırdım. Nerede bizim sığınaklarımız? Sığınaklara bir bakayım abi. Buralarda vatandaş var mı içlerinde? Buralarda yok. Buralara haber gitmiş de oraya nasıl gitmemiş acaba? Onlar biraz daha tenhada kaldığı için öyle de duymadı arkadaşlar. Ya bu kadar adam parkta eğleniyor. Bu adamlar orada ne işi var acaba? Neyse yapacak bir şey yok. Adamların canı öyle istemiş. Abi 1379 kişi tren istasyonunu kullanmış. Bu nasıl bir şey ya? 1379 kişi ne demek abi? Buradan da Monoray'a gidiyorlar. Monoray zaten maksimum kapasite çalışıyor. Garip bir şekilde dolduruyorlar her tarafı. Bak trenlerimiz tatlı tatlı peronlarına yanaşıyor. Şu sistemi yapmak gerçekten çok mantıklı oldu. Öbür türlü biliyorsunuz karman çurman bir hale bürünüyorduk. Şu an gayet tatlı bir şekilde çalışıyoruz. Yük trenleri bu alana hiç girmiyor abi. Yük treni yandan yardırıp gidiyor gördüğünüz üzere. Yolcu trenleri sadece buradaki istasyonlara bağlanıyor. Oradan da aşağıya karmaşık bir alan yaptım. Tertemiz bir şekilde yardırıp gidiyorlar. Abi bu ne kalabalık. Bu kadar vatandaş trene biniyorsa gerçekten biz bayağı bir şeyler başarmışız demektir. Ben bir yerden de lafı uzatıyorum ki arkadaşlar ekonomim toparlansın. Şuradaki işleri yapayım yoksa para yetmiyor biliyorsunuz. Bu mobilya fabrikasıdır bilmem nedir şunları ufak ufak kurmaya devam edelim. Gel abicim inşa et şunları. Bize para kazandıracak asıl işleri şurada yapalım. Bunları da inşa edelim. Hepsinin yaralarını saralım. En azından yaralarımızı sardık. Yani çoğunu sardık. Vatandaşlarımız mutlu olacak şekilde birçok şeyimiz artık çalışıyor. Hala çok fazla sıkıntı var. Tarım sanayiyi elleyemedik. İşte gördüğünüz gibi petrol sanayinin yarısı yerlerde duruyor. Ama dediğim gibi minik bu bölümün sonuna kadar bütün her şeyi toparlamış olacağız. Bu bölüm tamamen yaraları sarıp yeni hayatlara yelken açtığımız bir şey olacak. Abi ben de diyorum ki burası niye elektrik gelmiyor? Normalde imkansız elektriğin yetmesi lazım. Heyecandan su bağlamamışız. Üretim yapıyor mu ki acaba? Yapmıyor. Sıfır. Su gelmediği için nükleer tesisi neyle soğutacaklar abi? Suyla. Sen adamlara su vermemişsin ki elektrik bekliyorsun. Panik. O aradaki panik arkadaşlar. Düşünün dev gibi bir tsunami ile uğraşıyorduk. Maalesef birazcık bazı şeyleri unutmuş olabilirim. O yüzden vatandaşlarımdan özür mektubu, özür açıklamasını yapıyorum. Bu arada bazı arkadaşlar var yorumları tek bölüme göre yapıyor. Örnek olarak söylüyorum. Ben şuraya bir bina inşaatı yapıyorum. Ya işte öyle bina mı olur da altına işte alışveriş merkezi koymadın. Arkadaşım şurası zaten alışveriş merkezi noktası.
Hani birkaç bölümü izleyin veya hani tek bölüm üstünden yorum yapmazsanız gerçekten çok sevineceğim. Biz de elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz burada. Vatandaşlara tamamen hizmet amacımız. Onun haricinde kimseye bir şey demiyoruz zaten. Gördüğünüz gibi şehrin her tarafında bir ulaşım noktası var. Yani ben şimdi şuraya kurduğum şehre anında bir şey yapmıyorsam zaten etrafında birçok şey mutlaka olmuş oluyor. Gene lafı uzattık. Geldik birkaç fabrikayı daha toparlamaya. Bunları da aç abi faaliyete. Tamam. En azından büyük fabrikalarımın çoğu şu anda faaliyette. Kargo limanlarımdan birini aktif olarak kullanamıyorum. Şu anda tek kargo limanı ile idare etmeye çalışıyorum. Tek kargo limanı ve tren istasyonu ile bu işi götürmeye çalışıyoruz. Ama şuradaki fabrikalarım benim için biraz daha önemli arkadaşlar. Otobüs garını da inşa ettik. Abi para yetmiyor. Gerçekten gördüğünüz üzere sıcak su problemimiz mi var bizim şu anda? Biraz para toparlansın. Şu an artı 25 binde. Ufak ufak geçişler oluyor. Büyük ihtimalle yetişmiyor ısı. Ya da %99 bizim sağda solda bir yerde bir tane tesisimiz patladı. Onun da nerede olduğunu hatırlamıyorum abi. Şehir küçük bir şehir değil ki. Baksanıza şuraya. Dev gibi bir şehir yaptık. O yüzden dolayı hatırlayamadığım bir yerde bir istasyon yıkık gibi gözüküyor. O yüzden dolayı minimal ısı problemleri yaşıyoruz. Ama dediğim gibi ben şunları bir inşa edeyim. En azından vatandaşlarım hem mutlu olsunlar hem de işleri görülsün. Havalimanını şu anda inşa edemiyorum. Tek noktadan çalışıyoruz. Sen ne diyorsun abi? Yeterli balık yok mu diyorsun? Yeterli balık yoksa şu iki fabrika şimdilik dursun. Ben şuradaki balık tesislerimi bir ufak ufak ayağa kaldırmaya çalışayım. Abi şurada ne var? Karakol binası varmış. Bu neymiş abicim? Petrokimya tesisiymiş. Petroldür, balıktır. Bunların hepsini yapalım ki olayımız birazcık düzelsin. Balık tesislerimi aslında gayet çoğu çalışıyor. 3-4 tane balık tesisim kalmış bu sular altında. Şimdi onları da faaliyete açalım. En azından vatandaşlara balık yetiştirelim abi. Burası nasıl suyun altında ya? Heh, tamam, toparladı kendini. Balıkçılarım faaliyete başlayacak. Şimdi biz gelelim diğer işlemlerimizi halletmeye. 45.000 euro gibi bir paramız var. Artı da 50-60 bin lira civarında da bir para üretiyoruz. Abi sizin içinde adam mı var? Yok. Daha ne o zaman? Kapalıymış. Bina kapatıldı. Şimdi açtık. Tamam, açtık abicim. Buraya büyük ihtimalle şey yetişmiyor arkadaşlar. Gıda getiremedik daha. Abi yanında balık fabrikası var senin. Gözünü seveyim. Yani yanındaki balık fabrikasından malzemeyi çeksen yani balık pişirirsiniz içeride, gene aç kalmazsınız. Daha sana ne diyeyim yani, başka ne yapabilirim bilmiyorum. Şimdi çözeceğim ama merak etme. Ya büyük ihtimalle şu anki trafikten kaynaklı bir sıkıntı olabilir. Burada da metromuz varmış bu arada. Ne zaman yaptığımı bile hatırlamıyorum arkadaşlar. Burada da metro durağı varmış. Burada başka yapılacak bir şey var mı? Şimdilik yok gibi gözüküyor. Bunlar ne abi? Depolar. Depolarımı da inşa edeyim. Depolarım ağzına kadar doluymuş bu arada. Bir metro ağım da burada var. Onu da faaliyete soktum. Gözden kaçırdığım bir şey olursa mutlaka hatırlatın. Çünkü gerçekten hepsini göremiyorum aynı anda. Bazen şöyle küçücük bir şey yanıp sönüyor ekranın sol alt köşesinde. Dikkat odak orada olmadığı için gözden kaçabiliyor. Lütfen o tarz şeyleri hatırlatırsanız bölümün sonunda ben de onlara da tekrardan bakarım. Bu arada şunları bir halledeyim. En azından paramı bitirene kadar şu işi bir halledeyim. Şeyleri de vereceğim. 2 tane daha isim var arkadaşlar. 2 bölgede bir isim yerleştireceğiz. Hemen onlara da geçeceğim. Şu paramı bir harcayayım en azından. Fabrikalara ham madde üretsinler abi. Buradan ufak ufak da olsa bir şeyler gönderelim. Adamlar orada üretim bekliyor. İşçiler orada beklemez abi. İşçiyi bekletmeyelim. En azından vatandaşlara hizmet götürsünler orada. Şimdi burada kim bilir kaç tane adam ekmek yiyor. Bu seralarda çalışıyor. Ne bileyim işte oradaki yukarıdaki fabrikalarda çalışıyor. Sen fabrikaya ham maddeyi gönderemezsen bu adam da işçisini atar abi. O yüzden biz elimizden geldiği kadar tarım sanayiyi ayağa kaldırdık. Balık sanayini, petrol sanayini komple kaldırdık. Fabrika tarafında da bir sıkıntımız yok. Abi inşa et, havaalanını da inşa ettik. Bu da artık faaliyete geçti. Şu anlık bu tarafta, bu bölgede bir sıkıntı kalmadı. Şurada 2 tane balık fabrikam var. Onlar şimdilik dursun. Orayı ellemeyeceğim.
Birazdan açarız. Biraz daha ekonomi toplansın. Şu balıkları bir dolduralım. Ondan sonra orayı halledeceğim. Şimdi gelelim isimlere arkadaşlar. Abi Berkay Kara otelini buraya verdik. Ondan sonra bir de burada güzel bir AVM'miz vardı. Buraya da Sait Nuri. Buradaki AVM'ye de Sait Nuri Aydoğan AVM olarak, çok da uzun olmasın diye S. Nuri Aydoğan olarak AVM'nin ismini de verdik. Stad'ın store ismi. Stad isimlerini veremem. Stad ismi şehre özel arkadaşlar. Forbitzburg. 2 maçımızda kazanmışız. Bir maçımızda doğal felaketten dolayı maalesef gördüğünüz gibi iptal oldu son maçımız. Şu anlık herhangi bir sıkıntımız yok gibi gözüküyor değil mi arkadaşlar? Benim gözüme çarpan bir şey yok. Şurada 2 tane balık tesisi var. O aklımda, ondan yana problemimiz yok. International havalimanımız çalışıyor. Bu taraflara giden gelenlerde de bir sıkıntı yok. Şurayla alakalı buradaki binayı yıkınca bir vatandaşımız, bir arkadaşımız birazcık söylenmiş. Buraya bina yapmışsın, market alanı nerede diye. Şöyle cevap vermek istiyorum. Bak abicim, bunun bu tarafı market alanı. Buradan geçebiliyorlar. Artı bu taraf komple gene alışveriş merkezi. Yani herkesin evinin altında bakkal yok. Maalesef market yok. Biraz yürümesi gerekiyor. Bu vatandaşlarım da birazcık yürümesi gerekecek. Onun açıklamasını da yapayım. Onun haricinde şu anda dediğim gibi ekonomik olarak gayet iyi bir durumdayız. Herhangi bir sıkıntımız da yok. Biz normal artık işlerimize ufak ufak geri dönebiliriz. Konut ihtiyacımız bayağı var. Nüfusumuz da 104 bine kadar ulaştı. Biz gelelim vatandaşlarımızı şurada ufak ufak yerlerine yerleştirmeye devam edelim. Gündelik hayata artık dönelim değil mi arkadaşlar? Yavaş yavaş gündelik işlerimize devam edelim. Yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz. O tarafla alakalı tsunami ile göktaşına zaten bir şey yapamayız. Hani ona yapabileceğim gerçekten bir şey yok. Ya da varsa bilmiyorum. Başka tsunami'ye önlem olarak önerebileceğiniz bir şey varsa elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Öyle söyleyeyim. Mutlaka bilgi verin onunla alakalı. Onun haricinde şuralarda sağlık hizmetiyle alakalı ekleyeceğim bir şey var mı diye bakıyorum. Krematoryumları var. Mezarlıkları var abi adamların. Akabinde polistir, itfaiyedir, sağlık ocağıdır. Bu tarz hizmetlerini de zaten yakınlarına birçok noktaya koyduk. Şuraya da bir tane sağlık ocağı ekleyeyim. Bu tarafa da şart abi. İtfaiye binasıyla alakalı bu bölgede sığınak mı yok? Harbi bu bölgede hiç sığınak yapmamışız arkadaşlar. Şuraya bir sığınak at abicim. Bir bölgeye bir sığınak atalım. Vatandaşlar bir mutlu olsun. Abi sığınak önemli ya. Gerçekten önemli. Yani buraya sel gelme gibi bir şansı yok. Ama biz en azından vatandaşları koruma amacıyla ufak çaplı da olsa bir şeyler yerleştirelim. Şöyle şu noktaya bir tane büyük sığınak atalım. Orada büyük sığınağımız olsun. Adamlar güvenli bir şekilde takılsın abi. Diyor mu? Herkese huzur, herkese mutluluk. Bizim yapacağımız en büyük görev bu. İtfaiye ile alakalı bir sıkıntıları yoktur. Zaten yakınlarda bir sürü var. Polisle alakalı da şu anlık bir problem yaşamıyorlar. Okulları da var. İlkokulları var. Liseleri bir tane var şimdilik. Zaten nüfus burada yeni yeni toplandığı için normal. Minik artarak gidecek orası. Şimdi evler bu tarafa doğru uzuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi evleri bu tarafa doğru çıkartırken bunların alışveriş yerleri tek tek her bölümde söyleyeceğim. Alışveriş merkezlerinin olduğu caddesi burası abi. TOKİ'lerin içinde market alanı yok. Hemen birazcık yürüyecekler, otobüse binecekler, metroya binecekler. Burada birçok imkan var. Şöyle göstereyim. Orası daha yeni kuruluyor. Daha birçok şeyi yapmadık. Ama şurada ulaşımla alakalı şöyle geldiğiniz anda arkadaşlar metroları var. Otobüsler bak içeride dolaşıyor. Akabinde monorayları var. Gene şehrin ortasında dolaşan. Trenleri var. Yani dediğim gibi aklınıza gelebilecek birçok tesisi yapmaya çalışıyoruz. Bazı yorumları yaparken lütfen ya birkaç bölüm bakın ya da ne diyeyim abi, bir şey diyecek bir şeyim yok yani. Vatandaşlar trene bayağı bir rağbet gösteriyor. Gördüğünüz üzere tren istasyonlarımız kalabalık gidiyor. İlkokul kapasiteleri ne durumda burada ya? Ne durumda abi? Lise kapasitesi fena değil. İlkokul neredeydi bizim? Şurada bir yerde bir ilkokulumuz vardı. Şurada. İyi, okulların kapasitesi boş. Yani daha öğrenci sayısını doldurabildiğimiz kadar dolduracağız abi. Ondan yana problem yok. Bir de bizim burada liberal üniversitemiz vardı. İkinci seviyeye çıktı mı burası? Hala çıkamamış abicim. Ne eksik burada? Akademik çalışma eksik. Biz bir tane sinema akademik çalışması yapmıştık. Bir de müzik verelim.
bir yılı ya en az 3-4 yıl geçtik. Boşu boşuna geçtik. Çünkü tsunami ile depremle işte ne bileyim başka saçma sapan şeylerle uğraşmaktan buranın işine maalesef odaklanamamıştık. En azından şimdi onu da çözmüş olduk. O tarafa doğru da bir şeyler çıksın. Buradaki şey ne durumda abi havaalanı? Gelen giden var mı? Şu uçakta kaç kişi var abi? 98 yolcu var. İyi güzel sevindim. Bir AVM'miz de burada var. Burası da gayet tatlı bir şekilde çalışıyor. İki kompakt noktanın ortasında. Gene keza burası zaten şu an şehrin en bomba yeri yani en popüler noktalarından bir tanesi. Şehri bu tarafa doğru büyütmekte iyi bir iş yapmışız. Yani bu taraflara doğru gitsek büyük ihtimalle başımız beladan kurtulmayacakmış gibi gözüküyor. Asıl şehrin merkezi zaten burası. Günahlar şehri ilan edilmemizin en büyük sebeplerinden bir yer burası. Stattır, otellerdir, işte eğlence alanlarıdır vesairelerdir. Hepsi bu taraflarda. Orada daha çok Luna Park'tır vesaire gibi şeyler var. Yani şu bölgeye de bir şeyler yapmayı planlıyorum arkadaşlar ama burası yani bir tık şehrin dışında kalıyor. Ya da şuralara bir yeri uzayacağız. Binaların bir kısmını da bu taraflara atacağız. Adayı da kullanmaya çalışacağım yani. Şurası hoşuma gidiyor. Adalara bir şeyler yapacağım. Bir de tepelere bayağı bir istek var. Dağlara, tepelere bir şeyler yapma isteği var. Oraları da aklımda. Yani bu seride bir şeyler yerleştireceğim. Merak etmeyin. Üst noktalarda. Şurada bir doğa kamp alanımız var. Belki unutmuşsunuzdur ya da sonradan katıldıysanız. Dağda şöyle bir yerleşkemiz var aslında kamp alanlarımız. Bir de Anıtkabir'imiz var abi. Bak şöyle tepe noktada şehrin en üst noktalarında bir yerde bir de Anıtkabir bölgemiz var. Bu bölüm diğer bölümlerden bir tık daha kısa olacak bilginiz olsun. Çünkü çok fazla plan yapmadım. Mümkün olduğu kadar dedim şehri bir toparlayayım. En azından şehrin toparlandığının haberi sizlere gitsin. Ben de şu inşa işlerini bir bitireyim abi. Ne eksik? Hayvansal ürünümüz zaten yoktu. Hayvan sanayiye girmeyi planlıyorduk aslında biz burası yıkılmadan önce. Şimdi yavaş yavaş hayvan sanayi işlerine de başlayabiliriz. Abi somon balıkçılarımız ne durumda? Oo iyi rotaları full geliyor. Tatlı, güzel. Somon balığıyla alakalı birkaç bir şey yapabiliriz. Orkinos tutamıyoruz değil mi arkadaşlar biz? Orkinos'la ilgili bir bölgemiz var mı? Orkinosluk hiçbir durumum yok. Ama bak şuralara somon gelmiş. Bu bizim için güzel bir şey. Yani geçenki selin bayağı bir artıları olmuş bize. Şöyle şuraya 2 tane somon balığı atalım. 2 somon balığı buraya sığar mı? Aynen abi. Şöyle yap. Hem oradan yoldan ek almış oluruz. Hem de şuradan şuraya bağlayabilirsek var ya tadından da yenmez. 2-3 noktadan ek var. Sorun olmaz. Bir şey olmaz. Burada aman aman bir trafik yok zaten. Liman trafiği orası. Çok da spesifik bir buradan araç çıkmayacağı için sorun değil. Gelelim abi şuranın hemen yollarını oluşturalım. Somon haritası yapacağız abi. Yani sarı alanda değil de turuncu alanda değil de daha çok şu pembemsi alanlarda ilerlemeye çalışacağız. Balıkçılarımız Allah'tan şeyin dışına çıkabiliyorlar. Şehrin dışına çıkabiliyorlar haritaların. Bence şu alan kafi gelecektir diye düşünüyorum. Gelmezse bir daha bir operasyon çekeriz. Ya sular yükselip alçaldıkça bu somon balığı işi değişecektir. O yüzden balıkçıları biraz daha uzun rotalarda gezdireceğim. Yani elimden geldiği kadar uzun rotalar götüreceğim. Gördüğünüz gibi balıklar bir yayılıyor, bir alçalıyor. O yüzden dolayı çok absürt şeylere de bak burada az önce balık vardı, şu anda yok. Boş gezmesinler. Yani boş geri gelmesin gemi. Gitmişken ağzına kadar doldursun, gelsin abicim. Somon balıklarımız da burada inşaata başlayalım. Şurayla alakalı bir projesi olan varsa söylerse ona göre buraya bir sistem yaparız. Ama yani bu dalgadan kurtulmanın bir yolu yok gibi gözüküyor. Ya burayı iyice şişireceğim. Yani biraz illegale girecek ama örnek olarak şurada göstereyim. Ya şöyle tutacağız abi burayı. Nerede bizim şu yükselteç? Ya şöyle şişireceğiz abi, böyle tepe yapacağız. Bayağı bir tepe yapacağız hatta, şöyle bildiğin dağ gibi burayı çıkartacağım. Aynen, ya şöyle bir şey yapacağız, oraya hat çekeceğiz boydan boya. Üstüne de şu tsunami duvarından güzel bir şey yapacağız. Ya öyle bir şeyle uğraşacağım. Baştan sona kadar bu bölgeyi kaldırabilirim aslında ama gene tutmayabilir. Yani az önceki gibi bir dalga gelirse sadece şurayı kaybetmek veya işte şuradan şehrin ufaktan içine girmek bana çok büyük bir zarar vermez. Ama buradan girip şu alanı sıyırıp te buralara kadar su geliyorsa,
Yani bir önceki bölümde şu tepenin şuradan şu ihtimal şu alan şöyle sular altındaydı arkadaşlar. Hani öyle bir su gelirse o zaman maalesef dediğim gibi yapacak bir şey yok. Onu kurtaramam. Ama dediğim gibi şu adayı tutmasak da olur. Diğer bölgeyi koruyabilirsek işimize gelir yani bizim biraz da. Evet, bölümün sonu. Gene yorumlarınızı, her şeyi tek tek yazabilirsiniz. Okuduğumu zaten görüyorsunuz. Tek tek mümkün olduğu kadar cevap vermeye çalışıyorum. Kalp bırakmaya çalışıyorum. Bölümü beğendiyseniz beğenip paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın diyeyim. Hoşça kalın.